Merhaba, ben Belgin Uzunoğlu. Hazır havalar ısınmış, tatil planları yapılmaya başlanmışken sizinle bu hafta harika bir konu konuşacağız. Tatilin zamanı olmaz. Evet, doğru duydunuz. Bu haftaki konumuzu dinledikten sonra sizin de yeni mottonuz bu olacak. Tatilin zamanı olmaz. Yoğun ve stresli iş yaşamından bir nebze olsun sıyrılmak için bütün sene boyunca tatil hayalleri kurarız. Bu bizlerin en büyük motivasyon kaynağıdır. Sadece çalışanlar için değil, örneğin ben bir anneyim ve annelerle empati kurabiliyorum bu konuda. Okul tatilleri ya da çocukları birkaç gün birine bırakıp eşimle yapılabilecek 2-3 günlük tatilin hayalini kurmak bile müthiş bir motivasyon kaynağı. Tatil için hem yaz hem kış destinasyonları mevcut. Ne demiştik? Tatilin zamanı olmaz. Şimdi sadece bulunduğunuz ülkeyi düşünmeyin. Örneğin yaşadığınız ülkede kış olduğunda sıcak bir iklimi olan bir ülke seçebilirsiniz. Ya da yaşadığınız ülkede yaz ise kuzey kutuplarını düşünebilirsiniz. Alaska'ya gidebilirsiniz. Bu arada Alaska demişken birçoğumuz gemi turizmine pek sıcak bakmıyor. Birçoğu da yaşlanınca yapılacak bir seyahat türü olarak düşünüyor. Bu algıyı ben biraz değiştirmek istiyorum. Bu noktada da gemi turizmi yerine gemi tatili diye bahsetmek istiyorum izninizle. Gemi tatilini şöyle düşünün, yüzen otel. Wow, düşünsenize Miami'den gemiye bir biniyorsunuz, bir gözünüzü açıyorsunuz Meksika'dasınız. Gemi limana demir atmış, siz valizlerinizi okyanus manzaralı odanıza yerleştirmişsiniz, giyindiniz, süslendiniz ya da bikinilerinizi giydiniz, bu tamamen sizin tercihiniz, çantanızı alıp çıkıyorsunuz. Bu noktada ister denize girersiniz, ister şehri gezersiniz, ister ikisini de yapabilirsiniz. Bu tamamen geminin orada kalacağı süreyle alakalı ama genel olarak sabah saatlerinde demir atar, akşam saat 7'ye 8'e kadar da limanda kalır. Kendimizden bahsetmek istiyorum. Örneğin biz pandemiden önce Hong Kong kalkışlı bir gemi turu almıştık. Genelde Uzak Doğu'da Hong Kong ya da Singapur kalkışlı oluyor gemi turları. Hong Kong'da bazı siyasi olaylar olmuştu o dönemde. Pandemiden biraz önceydi. 2019 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu noktada biz biraz seyahat rotamızı değiştirelim diye düşündük. Çünkü ortalık çok karışıktı. Bu noktada düşünürken oraya mı gitsek, buraya mı gitsek, iptal mi edelim vesaire derken ben hamile kaldığımı öğrendim. Ve fikrimiz netleşti. Rotayı Miami Karayipler olarak değiştirdik. Gideceğimiz tarih ise işte Haziran ayına denk geliyordu. Ben de o sıralarda 5,5-6 aylık bir hamilelik süreci içerisinde olacaktım. Gemi Miami'ye döndüğünde de ben orada kalacaktım. Her şeyi o şekilde planladık. Eşim dönmeyecek. Ben Amerika'da doğum için kalacağım. Annemi yanıma yollayacak. Doğuma yakın bir zamanda da o gelecek ama işte kısmet pandemi çıkınca gemi turu iptal oldu. Bizim planlar da iptal olmuş oldu. Bunu ne için anlattığımı soracak olursanız eğer bu size küçük bir tüyo olsun. Şimdi bu tabii sadece Amerika olmak zorunda değil ama Kanada ya da doğum yaptığınızda çocuğunuza vatandaşlık alabileceğiniz ülkeleri hamileliğinizin böyle 5. 6. ayına yakın kararlaştırırsanız eğer o noktada kadın geri dönmeyerek ya da eğer eşinizle beraber kalabiliyorsanız o ülkede kalarak doğumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Amerika'da doğum ile ilgili ya da diğer ülkelerle doğum ile ilgili de bilahare mutlaka konuşuyor olacağız zaten. Bizim gidemediğimiz turdan biraz bahsedeyim. Turun rotası Honduras, Meksika, Maya Adaları, Küba, Havana dahil. Hatta Küba'da 2 gece demir atıp kalacaktı. Bu beni inanılmaz heyecanlandıran bir bölümdü. En çok görmek istediğim yerlerden birisi Küba ve Küba'da, Havana'da 2 gece konaklamak bence müthiş bir deneyim olacaktı. Bunların dışında gemi turizmiyle ilgili size şöyle bahsedebilirim. Her akşam muazzam gösteriler izleyebildiğinizi düşünün. Gözlerinizin, kulaklarınızın pası siliniyor. Gece diskoda eğlenmek, yanınıza kalan tam müthiş bir kar. Şimdi size sormak istiyorum. Elinizde valizlerle oradan oraya uçak ya da otobüs ile gitmek mi? Yoksa A'dan Z'ye her şeyin düşünülmüş olduğu yüzen otelde siz uyurken ülke değiştirmek mi daha keyifli? Ben kesinlikle gemi turizmini tercih ederim. Ben uyurken gemim gezsin, beni istediğim yere götürsün. Benim ilk seçimim tam bir yaz sever olduğum için Karayipler oldu ama ilerleyen süreçler için Norveç fiyortları ya da Alaska listemde bulunuyor. Ben uyurken beni kalbimin istediği yere götürebilir. Örneğin bizim katılacağımız tur İstanbul'dan direkt Miami'ye uçup bir gece kalmalıydı. Otel konaklaması vardı. Ertesi gün Florida'dan gemi kalkışlı bir turdu. Şu an bu kadar detaylı bir gemi turu bulamıyorum açıkçası. Bulduğum noktada gerçekten hemen alacağımı düşünüyorum. Turda birçok destinasyon var olup her şey dahil sistemde konaklama imkanına sahipsiniz. Size bu büyük kruz turlarını internet kanallarından muhakkak araştırmanızı öneriyorum. Videolu olarak özellikle. Çünkü inanın dünyada daha lüks,
bir otel olduğunu sanmıyorum. Yani bu kadar şaşalı bir hayat ancak filmlerde olur diyeceksiniz. Mesela örneğin ilk gece kaptanın yemeği daveti var. Gemilerde belli bir kıyafet kuralı oluyor bu gece. Örneğin işte erkekler frak giyerken kadınlar abiye kıyafet giyiyor veya işte smoking giyiyor erkekler. Yemekte ekstra herhangi bir içki paketi almanıza gerek kalmıyor çünkü kaptanın davetinde her şey dahil. Bunun dışında bu özel davet içeceklerin hepsinin dahil olması dışında gemilerde içecek paketleri mevcut. Yani yemeklerde aldığınız geminin belirlediği içecekler ücretsiz, yemekle beraber aldığınız ancak tüm gün çeşitli paketler alıp içecekleri alabiliyorsunuz. Yani evet her şey dahil, yemek, içmek, yediğiniz işte aradaki snackler vesaire hepsi dahil ama içecekler için ayrı ayrı paketler yapılmış. Alkolik paket, alkolsüz paket gibi birçok detaylı paketler mevcut. Tamamen bütçenize göre. Bunların dışında gemi içinde market, mağaza, çocuk oyun alanı, amfiteyatro, spor salonu, bilardo masası, pimpon alanı, çalışma alanı ve daha bunun gibi birçok imkan var. Zaten sadece gemiyi gezmeniz en az 2 gün sürer. Bu da geminin seyirde olduğu günleri gezmek için bence çok ideal bir zaman ki 2 gün inanın yeter mi onu bile bilmiyorum. Özellikle bu çok daha büyük olan okyanus aşırı kruz gemileri için bahsediyorum. Onun dışında geminin seyirde olduğu günler başka ne yapabilirim derseniz burada havuza girebilirsiniz. Havuzlarda genelde atraksiyonlar oluyor. İşte kaydıraklı havuzlar oluyor ya da böyle hava sahaları oluyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa da yine Instagram hesabım üzerinden ulaşabilirsiniz.